Bir varmış, bir yokmuş. Bir varız, bir yokuz. Peki yok olduğunuzda bir şansınız olsaydı ve geriye dönüp bakabilseydiniz eğer, sizi tanıyan insanların kalbinde ve zihninde nasıl bir tat bırakmış olmayı isterdiniz? Hiç düşündünüz mü? İşte ben bırakmak istediğiniz aslında bu tatla ilgileniyorum. Benim işim birazcık bu. Tabii ki varlığınızda varken. Ben Dilara, kişisel marka danışmanıyım, kurumsal eğitmenim. Aynı zamanda profesyonel koçluk yapıyorum ve insan kaynakları danışmanlığı da yapıyorum. Tabii bunların yanında bir anneyim, eşim, evladım, ablayım, arkadaşım. Bunların her biri ve aslında hepsinin toplamıyım. Bugün bu sahneye çıkmadan önce sıfır noktasını ilk duyduğumda tema olarak uzunca bir süre düşündüm. Ve genellikle sıfır noktası deyince de işte biliyorsunuz hep böyle aslında bir şeyleri sıfırdan almak, sıfırdan başlamak, hayata karşı verilen mücadele ya da aşılan zorluklar gibi şeyler gelir akla. Ben size bugün aslında bunlardan bahsetmeyeceğim. Benim bahsedeceğim şey aslında birazcık daha farkındalık tarafı olacak. Çünkü baktığımızda hepimiz, az önce benim bahsettiğim gibi birbirinden farklı rollere sahibiz. Ve aslında hepimiz her yeni güne uyandığımızda, her sabah hayatı sıfır noktasından alarak başlıyoruz. Peki bunun ne kadar farkındayız? Yani karşıladığımız o yeni günü sıfır noktasından alarak, o gün içerisinde gördüklerimizi, edindiğimiz tecrübeleri, karşılaştıklarımızı ne kadar hakkını vererek yaşıyoruz. Sıfır noktasını ben birazcık daha bu şekilde ele alıyorum. Ve az önce sizlere bahsettiğim gibi birbirinden farklı rollerimiz var. Tıpkı bu salonda sizlerin de olduğu gibi. Kendimden bir örnek vermek istiyorum. Örnek veriyorum, ben bir gün şehir dışında, Antalya'da, Bursa'da, İzmir'de bir yerde eğitimdeyken fiziksel olarak, ertesi gün kendimi bir anda online'da eğitim ya da koçluk veriyorken bulabiliyorum. Bir sonraki gün insan kaynakları danışmanlığı yaptığım yerdeyken bir diğer günü de alemle geçiriyorum. Hatta bu roller arası geçiş aynı gün içerisinde bile çok hızlı oluyor. Şöyle ki, çok şık giyinmişim, hazırlıklı eğitime gidiyorum. Şıkır şıkır. Çok da güzel bir eğitim günü geçmiş. Her şey çok yolunda ve gayet de güzel bitmiş eğitim. Eve geliyorsunuz. Hani tabiri caizse evde de aslında böyle alkışlarla karşılanacağınızı bekliyorsunuz kapı açıldığında. Ama işler pek öyle olmuyor. Yani eve geldiğim anda çok değil, yaklaşık böyle bir 10-15 dakika sonra kendimi bir anda böyle çorba karıştırıp bir anda arka tarafta kızıma ödev yaptırmaya çalışırken buluyorum. Ve bu benim gerçeğim, benim hikayem. Hepimizin kendine ait bir hikayesi var ve aslında hepimiz kendi hikayesinin kahramanı, kendi hikayemizin kişisel markasıyız. Hepimizin bir kişisel markası var. Kişisel marka dediğimiz şey şu aslında, sizi siz yapan her şey. Duruşunuzla, görüntünüzle, kurduğunuz iletişimle, yaklaşımla, değerlerinizle, güçlü yönlerinizle, gelişime açık yönlerinizle, itibarınızla sizi siz yapan her şeyden bahsediyoruz. Ben kişisel markayı birazcık daha farklı şöyle de tarif ediyorum. Aslında daha iyi insan olma yolunda attığımız, kendimizin daha iyi versiyonuna ulaşmak için attığımız adımların toplamı gibi de düşünebilirsiniz. Kişisel marka dediğimiz kavramı. Bugün ben size hani işin o birazcık daha işte görüntümüz şöyle olmalı, duruşta, beden dilinde şunları dikkat edelim gibi şeylerden bahsetmeyeceğim. Çünkü bunlar öğrenilebilir ve geliştirilebilir şeyler. Ben size çok daha önemli olduğuna inandığım 5 tane temel özellikten bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim 5 temel özellik benim özellikle yıllar içerisinde birebir çalıştığım, eğitimlerde tanıştığım ya da tanıdığım insanlardan yola çıkarak edindiğim gözlemlerim ve bilgilerim gibi de düşünebilirsiniz. Başlayalım. Birincisi merak. Meraklı olmak. Ama buradaki meraktan kastettiğimiz şey şu değil.
Aman işte arkadaşım kendine ne almış, komşumun oğlu ne yapmış, kimler terfi etmiş gibi bir meraktan bahsetmiyorum. Burada meraktan bahsettiğim şey şu, içimizde aslında taşıdığımız, var olan o saf ve çocuksu merak. Yeni bir şey öğrendiğinizde ya da yeni bir şey deneyimlediğinizde, yeni bir projeye dahil olduğunuzda içimizdeki o öğrenme isteği, o öğrenme hevesi ya da birini dinlerken aslında o karşımızdaki kişiye karşı onu o salt dinleme hali, merakla. Yani bana ne anlatmak istiyor şu an, ne anlatmaya çalışıyor, ne hissediyor olabilir? Bu çocuksu meraktan bahsediyorum. Ve kişisel markasını başarılı şekilde yöneten insanlara baktığımızda ise gerçekten işlerinde o saf ve çocuksu merakı taşıdıklarını görüyoruz. İkinci maddemiz duygusal dayanıklılık. Resilience dediğimiz kavram. Son yıllarca sıkça duyduğunuzu düşünüyorum duygusal dayanıklılık kavramını. Ne demek duygusal dayanıklılık dediğimiz şey? Aslında başımıza gelen zorlu durumlarla sizi kaygılandıran bir şey olabilir, öfkelendiren bir şey olabilir, strese sokan bir şey olabilir. Bununla başa çıkabilme becerimiz. Kendinizle konuşabilme beceriniz gibi de düşünebilirsiniz. Ve çok önemli yetkinliklerden bir tanesi duygusal dayanıklılık. Kişisel marka olmak için de çok çok önemli. Ki Dünya Ekonomik Forum'un İşlerin Geleceği araştırmasına baktığımızda da 2025 yılına kadar en çok aranılan beceriler arasında duygusal dayanıklılık da gösteriliyor. Ekranda da görüyorsunuz. İlk 10 beceri arasında duygusal dayanıklılık yer alıyor. Tam da bu noktada sizi tanıştırmak istediğim bir kişi daha var. Adı Viktor Frankl. Kendisi Avusturyalı bir psikiyatrist. Anlam terapisini bulan kişi. Aynı zamanda da çok meşhur olan kült kitaplardan biridir. İnsanın Anlam Arayışı kitabının da yazarı. Viktor Frankl, Nazi döneminde toplama kamplarında yaşamış, bunu tecrübe etmiş birisi ve tahmin edersiniz ki çok kolay bir ortamda yaşamıyor. Gerçekten işkencelere maruz kalmış birisi ve o dönemi sağ salim atlatıp oradan kurtulan nadir insanlardan biri. Ve bunu şuna bağlıyor aslında, sonrasında kendisiyle yapılan röportajlardan yola çıkarak. Diyor ki bir kere ben içinde bulunduğum durumu olduğu gibi kabullendim. Olumlusuyla, olumsuzluğuyla yaşadığım durumu bir kere olduğum gibi kabullenebildim. Yani bahsettiği şey şu aslında. Ne polyannavari bir iyimserlik, her şey harika olacak, düzelecek de değil. Ne de kendini birazcık daha hani kurban dediğimiz pozisyona sokmak da değil. Olanı olduğu gibi görmek. Sonrasında da diyor ki yaşadığım durumdan bir anlam ve bir ders çıkarmaya gayret ettim. Şöyle bir hayal kuruyor o dönemde. Diyor ki burada gördüğüm her şeyi, bütün tecrübelerimi aynı buradaki gibi böyle konferans salonundaki insanların karşısına çıkıp anlattığını hayal ediyor. Ve bu hayale sıkı sıkıya tutunuyor. Pes etmiyor. Ve bütün bu özelliklerin sayesinde az önce bahsettiğim gibi o toplama kamplarından kurtulan az sayıda insandan biri oluyor. Ve sonrasında da anlam terapiyi geliştiriyor. Yine kendi kişisel markanızı sıfır noktasından inşa etmek istiyorsanız bence sahip olması gereken en önemli yetkinliklerden bir tanesi de resilience dediğimiz duygusal dayanıklılık kavramı. Üçüncü bahsetmek istediğim kavram ise farklı bakabilmek. Yani aslında yaşadığımız her olay ve durum karşısında olaylara farklı bakış açısı geliştirebilme becerisi ya da işte gerektiği noktalarda konfor alanımızın dışına çıkabilmek, risk alabilmek gibi de düşünebilirsiniz. Dick Fosbury desem, kimler tanır aranızda? Var mı tanıyan? Dick Fosbury. Ya da Fosbury Flop tekniği desem. Bir şeyler çağrışım yapıyor mu? Dick Fosbury 1,93 boyunda ve gerçekten sporla ilgilenen birisi. Lise yıllarında basketbol takımına dahil olmak istiyor fakat elemeleri geçemiyor, başarısız bulunuyor. Sonra Amerikan futbol takımına girmek istiyor fakat o takıma da dahil olamıyor. Sonra şansını yüksek atlama spor dalında denemeye karar veriyor. Burada da işte vasata yakın yani normal bir başarı sergilediğini söyleyebiliriz.
Sonrasında 1968 Meksika Olimpiyatlarında öyle bir şey yapıyor ki gerçekten kendi adına tarihe yazdırıyor. Fosbury Flop tekniğini geliştiriyor. Ne mi yapıyor? Aslında şunu yapıyor. Düz atlamak yerine tersten atlamayı deniyor. Bazen bu kadar basit aslında ve farklı bakabilmek gerçekten kendi kişisel markamızı ele alırken de çok çok kıymetli. Dördüncü maddemiz ise gayret. Gerçekten kişisel markamızı inşa etmek istiyorsak bunun yolu çok çalışmaktan, sabretmekten ve pes etmemekten geçiyor. 10.000 saat kuralı. Malcolm Gladwell'ın Outliers kitabında da bahsettiği gibi bir alanda uzmanlaşmak istiyorsanız ya da yaptığınız işin bilir kişisi haline gelmek istiyorsanız diyor, en az 10.000 saat çalışmaya ihtiyacınız var. Hatta şu anda hepimizin bildiği, başarılı olarak nitelendirdiğimiz birçok kişi bu 10.000 saat kuralıyla başarılı olmuş insanlar. Steve Jobs'ından Bill Gates'ine, Mozart'tan Mimar Sinan'a kadar bütün bu isimler 10.000 saat kuralına bağlı kalan ve çok çalışan isimler. Ve sonuncu kuralımız, en önemliyi en sona bıraktım. Gerçek olmak. Tabii gerçek olmak derken işin bir diğerleri kısmı var. Yani diğerleriyle olan ilişkilerimizde, iletişimimizde onlara karşı gerçek olabilmek, sahici olabilmek. Ama bence en önemli tarafı, en önemli kısmı kendimize gerçek olabilmek. Kendimize karşı sahici olabilmek. Bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben ne istiyorum bu hayatta, ne istemiyorum, neleri seviyorum ya da neleri sevmiyorum, yapabileceklerimin ne kadar farkındayım kısmı. Burada da size tanıştırmak istediğim bir model var aslında. Ikigai modeli. İki hayat demek, gai amaç demek. Size hayat amacınızı buldurmaya yönelik bir aslında felsefe. Japonların uzun ve mutlu yaşama sırrı diye de geçiyor. Ben bu felsefeyle kurumsal hayatta tanışırken, çalışırken karşılaştım. Baktığınızda çok aslında benim açımdan çok sıkıntılı bir süreç içinde değildim o dönemde. Güzel bir firmada çalışıyordum. Sevdiğim bir işi yapıyordum ve yaptığım işten bir para da kazanıyordum. Ama dönüp kendi içime baktığımda bir şeyler eksikti. Tam böyle adını koyamıyordum ama böyle anlamlandıramadığım bir şey vardı hayatımda eksik olan. Tam da bu dönemde Ikigai modeliyle karşılaştım ve burada gördüğünüz aslında soruları kendime sordum. Yani bir kere dedim ki evet ben sevdiğim şeyi yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Peki bunu iyi yapıyor muyum? Yapıyorum çünkü öncesinde farklı kurumsal firmalarda da tecrübem vardı eğitim alanında. Peki bundan para kazanıyor muyum? Evet para da kazanıyorum. İşte onun bir E'si vardı. Çünkü bu modeli sorguladığımda kendimde şunu fark ettim. Ben daha fazlasını yapabileceğime inanıyordum ve daha fazla insana ulaşmak istiyordum. Ve bugün bu noktada kendi ikigai'mi açıklayacak olursam sizlere de şöyle tarif edebilirim. Benim ikigai'm konferanslarda, eğitimlerde ya da koçluklarda tanıştığım insanların hayatına dokunarak ufak da olsa bir katma değer yaratabilmek. Siz de aslında bu soruları kendinize sorarak kendi ikigai'nizi keşfedebilirsiniz. Ya da bugün bunun için iyi bir başlangıç olabilir. Şöyle bir özetleyecek olursak, aslında kendi kişisel markamızı sıfır noktasından almak istiyorsak, bir kere gerçekten meraklı olmayı, duygusal açıdan dayanıklı olmayı, gayret etmeyi, farklı bakabilmeyi ve gerçek olabilmeyi unutmamak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi işin kılık kıyafet tarafı, duruş tarafı, beden dili tarafı bunların hepsi öğrenilebilir ve geliştirilebilir şeyler. Ve dediğim gibi aslında uyandığımız andan itibaren yani her sabah aslında bizim için bir sıfır noktası. Hepimiz için. Ve bunun ne kadar farkındayız? Her sabah uyandığımızda aslında önümüzde 2 tane seçenek var. Ya uyuyup gördüğünüz rüyaya devam etmek ya da uyanıp kendi rüyanızın peşine düşmek. Teşekkürler.